Dede, baba, oğul ve torun Tekken serisinin ana hikayesini oluşturan Mishima ailesinin en tanınan üyeleri. Yaşlıya hürmet deyip dededen başlayalım. Jinpachi Mishima ilk olarak Tekken 5 oyununda karşımıza çıkıyor. Zannediyoruz. Aslında 1994'te piyasaya sürülen ilk Tekken oyununun Japonca kılavuzunda kendisinden bahsedilmiş. Jinpachi aynı zamanda Mishima erkeklerinin başına geçmek için yarıştığı Mishima Zaibatsu şirketinin kurucusu. Kendisi genel kanunun aksine torunu ve torununun oğlu gibi iblis genini taşımıyor. Oğlu Heihachi tarafından ihanete uğrayıp şirketi elinden alındıktan sonra 40 yıl boyunca bir zindana kapatılıyor. Bu zindanda açlıktan ölen Jinpachi kötü bir ruh tarafından ele geçiriliyor. Tabi bu olay da bizi baba Heihachi'ye getiriyor. Heihachi Mishima ailesinin en çok pislik yapanı, bir türlü de ölmek bilmiyor pis moruk. Sinirlendim. Zayıflığa karşı tahammülü olmayan, istediğini elde etmek için kendi kanındakileri bile harcamaktan çekinmeyen bu adam serinin 3. oyununda kendisini ölümsüz yapma planlarına girişmiş, bunun için de torunu Jin'i kullanmıştır. Lakin kendisi güçlü olanı da ödüllendirmektedir. Hatta bu huyunun sonucu olarak Li Shaolan'a evlat edinmiştir. Serinin 6. oyununda karşımıza çıkan Lars da Heihachi'nin farklı bir kadından olma oğludur ayrıca. Heihachi'nin sevgi gösterdiği tek kişi ise karısı Kazumi. Kazumi serinin henüz piyasaya çıkmamış 7. oyununda yer alacak. Heihachi'nin oğullarından bahsetmişken gelelim en tehlikeli olana, Kazuya'ya. Kazuya küçük bir çocukken dedesi Jinpachi'den gördüğü sevgi ve şefkat sebebiyle babası kadar acımasız değil. Tabi Heihachi sinirlenip işe el atana kadar. Kazuya babası tarafından "eğer benim oğlumsan bundan sağ çıkarsın" diyerek uçurumdan atılıyor. Sağ çıkıyor evet, ama düştüğü yerde de şeytanın ta kendisiyle anlaşma yaparak. Oyunun hikayesinde önem arz eden iblis geni de buradan geliyor. Düşüşten sağ çıktıktan sonra babasından intikam almak için yemin ediyor ama 2. oyunda yeniden yenilgiye uğrayan Kazuya bu defa lavların içine fırlatılıyor. Bu yüzden 3. oyunda kendisini göremiyoruz. Daha sonra öğreniyoruz ki Kazuya genetik deneylerde uzman G Corporation tarafından hayata döndürülmüş. Kazuya'nın da tek sevgi gösterdiği kişi Jun Kazama. Kazuya'nın çok gizemli bir kadın olarak tasvir ettiği Jun ile olan ilişkisinden ise Mishima ailesinin en ufağı Jin doğuyor. Jin evlilik dışı bir çocuk olduğundan Mishima soyadını değil annesinin soyadını taşıyor. Sessiz sakin bir hayat sürerken annesini, evini, her şeyini bir yangında kaybediyor ve annesinin katilinden intikamını almak için yemin ediyor. Bunun için de dedesi Heihachi'den kendisine eğitmesi için yardım istiyor. Heihachi kabul ediyor ama amacı Jin'i kendi emellerine alet etmek. Bu sırada Heihachi Jin'in de tıpkı babası gibi iblis genine sahip olduğunu fark ediyor ve kendisini helikopterden aşağı atıyor. Tabi iblis geni sayesinde ölmüyor ve 4. oyunda dönüp intikamını alıyor. 6. oyunda ise kendisi Mishima Zaibatsu'nun başına geçip tüm dünyaya karşı bir savaş başlatıyor. Jin vücudunu ele geçiren iblis geninden kurtulmaya çalışmış ama başarılı olamamıştır. 7. oyunda kendisinin nasıl bir rolde olacağı ise merak konusu. Bugüne kadar hiçbir Tekken oyununu oynamadıysanız ya da hikayeye dikkat etmediyseniz özetle böyle. 7. oyunla birlikte de hem geçmişe gideceğiz hem de 20 senedir bitmek bilmeyen Mishima kavgasına bir nokta koyacağız. Biz de videomuza nokta koyalım o halde. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.